Bir el yazması düşün. Kutsal metinler, tıbbi reçeteler, takvim hesaplamaları ve normalde bir araya gelmesi mümkün olmayan gizli bilgiler aynı kitapta toplanmış. Bu kadar farklı metinin tek bir keşiş tarafından hazırlanması mümkün görülmez. İşte bu yüzden bazı kayıtlar kitabın özellikle belirli bir amaç için düzenlendiğini söyler ve tarih boyunca Codex Gigas tek bir sorunun gölgesinde kalır. Bu kitabı kim yazdı? Merhaba sevgili dostum. Açıklanamayan Kitaplar serimizin 3. bölümüne hoş geldin. Bugün tarihin en büyük, en kapsamlı ve en tartışmalı el yazmalarından biri olan Codex Gigas'ı inceleyeceğiz. Bu kitap yalnızca fiziksel boyutuyla değil, içinde taşıdığı tuhaf bilgi çeşitliliğiyle de yüzyıllardır dikkat çeker. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsin. Eğer hazırsan başlıyoruz. Codex Gigas 13. yüzyılda Bohemia'daki bir manastırda ortaya çıkar. Bugün elimizdeki tüm veriler kitabın tek bir keşiş tarafından uzun yıllara yayılan bir çalışmayla oluştuğunu gösterir. Ama işin ilginç kısmı burada başlar. Kitabın uzunluğu 92 santimetre, ağırlığı yaklaşık 75 kilo. 310 parşömen yaprağından oluşur. Bu normal bir el yazmasının en az 3-4 kat büyüklüğünde. Peki neden bu kadar büyük diye soracak olursan, araştırmacılar bu soruya kesin bir cevap veremez. Ama genel kanaat şu şekildedir. Bu kitap sıradan bir amaçla hazırlanmaz. Boyutu, içeriği ve kullanılan malzeme kitabın özel bir alıcıya veya özel bir amaç için oluşturulduğunu düşündürür. Codex Gigas'ın en şaşırtıcı yanı tek bir amaca hizmet etmemesidir. Bir İncil gibi görünür ama içinde uzun tıbbi açıklamalar vardır. Arada büyüden korunma duaları bile yazar. Tarih kitabına benzeyen bölümleri olsa da yan sayfada takvim hesaplamaları ve gizli notlar ortaya çıkar. Normalde bir araya gelmemesi gereken bu bilgiler sanki özellikle aynı kitapta toplanmak istenmiş gibidir. Bu yüzden birçok araştırmacı kitabın yalnızca bir keşişin içsel çalışması olmadığını, belirli bilgilerin kontrol altında tutulması, hatta belki de yanlış ellere geçmemesi için tek bir yerde toplanmış olabileceğini söyler. Ortaya çıkan yapı kişisel bir ansiklopediden çok dönemin en kritik bilgilerini saklayan bir merkez arşiv izlenimi verir. Kitabın en çok konuşulan kısmı ise yazılış hikayesidir. Rivayetlere göre kitabı yazan keşiş yüz kızartıcı bir suç işler ve manastır onu duvarlar arasına diri diri kapatmakla en ağır cezayı verir. Keşiş bu kaderden kurtulmak için bir teklif sunar. Bana bir gece verin, manastırın hiç görmediği büyüklükte bir kitap hazırlayacağım. Manastır bu teklifi kabul eder. Gece ilerledikçe hücrede mum ışığından başka bir şey görünmez. Fakat ertesi sabah ortaya çıkan kitap bir insanın bir gecede yazabileceği büyüklükte değildir. İşte tam burada en tartışmalı iddia ortaya atılır. Keşiş çaresizlik anında şeytandan yardım istemiş olabilir mi? Bu iddia kitabın tam ortasında yer alan tam sayfa şeytan resmiyle ilişkilendirilir. Bazıları bu figürü keşişin şükran ifadesi olarak yorumlar. Tarihçiler için bu anlatı elbette efsane niteliğindedir. Ama hikayenin gücü kitabın doğasında zaten var olan gizemle birleşir. Ve ilginç olan şu ki bu efsane kayıtlara geçmese de asla unutulmaz. Codex Gigas'ın tam ortasında bulunan şeytan figüründen bahsettim ya, işte kitabın en meşhur sayfası burasıdır. Bu figürün tam karşı sayfasında ise günah çıkarma kuralları vardır. Bu yerleşim birçok araştırmacının da dikkatini çeker. Kimine göre bu günah ve bağışlanma dengesini simgeler. Ama günümüzde popüler olan başka bir düşünce daha vardır. Bu sayfalar kitabın amacını açıklayan merkezdir. Çünkü şeytan figürü kitabın geri kalanından çok daha dikkat çekicidir. Adeta bu bölüm diğerlerinden farklı bir görev taşır. Bazı uzmanlar ise şeytan sayfasının sonradan eklenmiş olabileceğini düşünür. Kitabın içerik düzenine baktığımızda bir keşişin kendi bilgisiyle yazamayacağı kadar kapsamlıdır. Bu yüzden bazı araştırmacılar kitabın aslında kilisenin saklamak istediği bazı bilgileri tek bir noktada toplamak için özel olarak hazırlanmış olabileceğini söyler. Tabi buna göre dönemin tıbbi bilgilerinin kritik bölümleri, astronomiyle ilgili hesaplamalar ve bazı ritüellere karşı yazılmış dualar ve hatta siyasi amaç taşıyan notlar bile tek tek kayda alınıp hepsi aynı kitapta toplanmış gibi. Ve bunlar manastırın kontrolüne güvenli bir şekilde teslim edilmiş gibi. Aslında bu yaklaşım kitabın yüzyıllar boyunca neden dikkatle saklandığını, hatta zaman zaman özel koruma altında tutulduğunu
daha anlaşılır hale getiriyor diyebilirim. Ayrıca kitabın baştan sonuna kadar aynı el tarafından yazıldığı düşünülür. Çünkü harf verim biçimi, satırların akışı ve yazı stili genel olarak tutarlıdır. Fakat sayfalara yakından bakıldığında mürekkep yoğunluğundaki dalgalanmalar, satır aralarındaki ince oynamalar ve sayfa düzenindeki küçük kaymalar bu uyumun aslında kusursuz olmadığını gösterir. İşte bu ayrıntılar Codex Gigas'ın tek bir gecede değil, uzun bir sürece yayılan bir çalışma ile yavaş yavaş oluşturulduğunu düşündürür. İşte bazı uzmanlar bu noktada açık konuşur. Bu kitabın bir gecede yazılması imkansızdır ama bir insan ömründe tamamlanması da zordur. Tam da bu ifade hikayenin gölgede kalan kısmını yeniden gündeme getirir. Çünkü efsaneye göre keşiş aldığı ağır cezanın korkusuyla o tek gecede kitabı bitirebilmek için çareyi dua etmekte değil, kendisini kurtaracağını düşündüğü daha karanlık bir anlaşmada arar. İddia şudur: keşiş çaresizlik anında şeytandan yardım ister ve kitabın tam ortasında bulunan şeytan figürü bu yardımın bir teşekkür işareti ya da yapılan anlaşmanın sembolü olarak yorumlanır. Tarihçiler için bu anlatı elbette kanıtlanmış bir gerçek değildir. Ama kitabın yazı düzenindeki tutarsızlıklar, mürekkep yoğunluğunun belirli bölümlerde aniden değişmesi ve sayfa akışının bazı yerlerde hızlanıp bazı yerlerde yavaşlaması tek bir kişinin bir gecelik çabası fikrini daha da tartışmalı hale getirir. İşte tam da bu noktada farklı düşünceler ortaya çıkar. Bir kısım araştırmacı bazı bölümlerin farklı zamanlarda farklı kişilerce yazılmış olabileceğini ama kitabın görüntüsünü bozmamak için aynı yazı stilini özellikle taklit edildiğini savunur. Bir başka görüş ise daha dikkat çekicidir. Yazan kişi aynı olsa da metnin belirli bölümlerinde dışarıdan yardım almış olabilir. Yani keşiş yalnızdır ama ne yazacağına yalnız karar vermez. Bu teori şeytandan yardım iddiasının mistik kısmını bir kenara bırakarak hikayeyi daha sembolik bir çerçevede tutar. İddiaya göre keşiş karanlıkla anlaşma yapmaz. Ama üzerindeki baskı, korku ve çaresizlik kitabın bazı yerlerine normalde yazamayacağı şeyleri yazdırır. Kitabın akıbetine baktığımızda Orta Çağ boyunca Avrupa'nın farklı sarayları, manastırları arasında dolaşmış. Her gittiği yerde farklı bir anlam yüklenmiş. Çünkü kitap yalnızca bir metin değil, gittiği yerin kültürüne ve beklenen anlamına göre yeni bir kimlik kazanmış. Bazı saraylarda hükümdarlar kitabı güç sembolü olarak görmüş. Bu kadar büyük ve kapsamlı bir esere sahip olmak otoriteyi pekiştiren bir unsur sayılır. Bazı manastırlarda ise Codex Gigas kutsal bir metin gibi korunmuş. İçinde yer alan ayetler ve ritüel metinleri nedeniyle ruhani bir miras olarak değerlendirilir. Fakat her zaman böyle karşılanmaz. Kimi dönemlerde kitap uğursuz görülür. Çünkü ait olduğu yerin ardı ardına felaket yaşadığı anlatılır. Yangınlar, salgınlar ve siyasi çalkantılar kitabın üzerine gölge düşürür ve insanlar gittiği yerin kaderini değiştiriyor gibi bir yorum yapar. İşte bu iddiaları güçlendiren en ilginç detay ise kitabın geçtiği büyük yangınların hiçbirinde ciddi bir zarar görmemesi. Halk bunu bir işaret olarak görür. Araştırmacılar ise bu durumu parşömenin yoğun yapısına, yani bilimin açıklamasına bağlar. Yine de bu tartışma bitmez. Kimine göre bu kadar büyük bir kitabın defalarca felaketten sağ çıkması tesadüf değildir. Ama gerçek şu ki Codex Gigas'ın başına gelen her olay onun şöhretini daha da büyütür ve sıradan bir metin olmaktan çıkarır. Kitap bugün İsveç Kraliyet Kütüphanesi'nde sergilenir. Ziyaretçiler onu cam bir vitrin içinde dikkatlice aydınlatılmış bir ortamda sanki hala koruma altındaymış gibi izler. Kimi insanlar kitabın büyüklüğü karşısında şaşkınlık duyar. Kimi ise sayfalara bakarken bu metin gerçekten burada mı yazıldı sorusunu düşünmeden edemez. Böylesine büyük bir eserin yüzyıllar boyunca nereye giderse gitsin tartışma konusu olması onun sadece fiziksel bir kitap değil, aynı zamanda bir akılsal miras taşıdığını gösterir. Bu kitap bugün hala dolaştığı yerlerin izlerini, hakkında anlatılan hikayelerin gölgelerini ve kapsadığı bilgi yükünün ağırlığını beraberinde taşır. Codex Gigas yalnızca bir el yazması değildir. Bir çağın bilgisini, korkularını, ritüellerini ve saklanmak istenen notlarını tek bedende toplar. Bir insanın sınırlarını aşan bir çalışma gibi görünür ama aynı zamanda dönemin bilgi anlayışını, neyin korunup neyin gizlendiğini gösteren sessiz bir tanık gibi durur.
Belki gerçekten bir keşişin ömür boyu süren emeğidir. Belki de kilisenin karanlıkta tutmak istediği bilgileri tek bir çatı altında topladığı gizli bir arşiv projesi. Belki de anlatıldığı gibi bir gecede yazıldığına inanılan çaresizlikle yapılmış bir anlaşmanın gölgesini taşır. Evet sevgili dostum, bu serideki yolculuğumuz bitmedi. Codex Gigas'ın ardından şimdi çok daha eski, çok daha tartışmalı bir metnin kapısını aralayacağız. Bir sonraki videomuzda Ölüdeniz parşömenlerinin gizemli dünyasına birlikte adım atacağız. Yüzyıllar boyunca saklanan metinler, kaybolan satırlar, kimlerin yazdığı hala tartışılan bölümler. Hepsini derinlemesine inceleyeceğiz. Bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.